Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle tek tek hamur açmakla uğraşmadan el açması baklava tadında çok kolay şerbetli tatlı tarifi hazırlıyoruz. Tatlının önemli püf noktalarını kaçırmamak için mutlaka videoyu sonuna kadar izle, denemesini istediğin arkadaşına gönder ve kanala abone olmayı unutma. Hazırlayacağımız bu kolay şerbetli tatlının şerbeti için 2,5 su bardağı toz şekerin üzerinden 2,5 su bardağı su ekledim. Ve bir dilim de limon ekliyorum içerisine. Ardından toz şeker eriyinceye kadar güzelce karıştırıyorum ve şerbeti kaynamaya bırakıyorum. Ben şerbet miktarını az olarak yaptım. Farklı şerbet miktarlarını da açıklamaya bırakacağım. Damak tadınıza göre, açıklamadaki şerbet oranlarına göre tatlının şerbetini hazırlayabilirsiniz. Hazırlamış olduğumuz şerbet kaynadıktan sonra 10 dakika kaynatıyoruz. Güzel yoğun kıvamlı şahane bir şerbet hazırlamış oluyoruz. Kıvamı bu şekilde olmalı. Hazırladığımız şerbeti oda sıcaklığına gelinceye kadar ılımaya bırakıyoruz. Şimdi kolay tatlının yapımına geçelim. Bunun için oda sıcaklığında yumuşamış 125 gram tereyağı, 1 su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt ve 2 yemek kaşığı beyaz sirkeyi yoğurma kabının içerisine aldım ve şimdi sıvı malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Sıvı malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi içerisine biraz un ilavesi yapıyorum. Ve son olarak bir pakette hamur kabartma tozunu ekliyorum. Ve tatlının hamurunu yoğurmaya başlıyoruz. Çok yumuşacık kıvamlı bir hamur hazırlayacağız bu tatlı için. O yüzden ununu yavaş ve kontrollü şekilde ekliyoruz. Ben toplamda 4 su bardağı un kullanarak hazırladım tatlı hamurunu. Kıvamını, yumuşaklığını da size göstereceğim. O kıvama gelinceye kadar azar azar un ilavesi yaparak hamuru hazırlayabilirsiniz. Ununu lütfen dikkatli ekleyin. Fazla olursa eğer tatlı istediğimiz kıvamda olmayacaktır. Hamur toparlanıncaya kadar ununu ekledim ve bu şekilde toparlanan ama yumuşacık bir hamur oluyor. Şöyle göstereyim bakın. Spatula ile dokunduğum zaman ne kadar yumuşak olduğunu anlayabiliyorsunuz. Çok yumuşacık bir hamur hazırladık. Bu aşamaya geldikten sonra içerisine 1 su bardağı dolusu ceviz içi ekliyorum. Dilerseniz fındık ile de hazırlayabilirsiniz aynı tatlı tarifini. Cevizini de güzelce karıştırıyorum. Cevizini de karıştırdıktan sonra kolay şerbetli tatlımızın hamuru artık hazır. Kayseri'nin meşhur nevizine tatlısına benzeyen bir tatlı yapıyoruz aslında. Ama bunun içerisinde tahin yok, şerbetinde de pekmez yok. Bir de nevzine tatlısı biraz daha ince yayılarak pişiriliyor. Biz bu hazırlamış olduğumuz el açması baklava tadında olacak tatlıyı biraz daha kalın olarak yayacağız. 28'e 28 santimlik borcamın içerisine hazırlamış olduğum tatlının hamurunu aldım ve spatula ile her yerine güzelce yaydıktan sonra üzerine düzeltiyorum. Üzerine düzeltmiş olduğum tatlıyı hemen bir hamur kesici yardımıyla dilimleyerek hazırlıyorum. Ben dilimlerken ilk önce dikdörtgen şekilde dilimleyip sonrasında baklava dilimi şekline verdim. Dilediğiniz şekilde dilimleyerek bu kolay şerbetli tatlı tarifini hazırlayabilirsiniz. Eğer hazırlamış olduğum bu kolay tatlı tarifini buraya kadar izlediyseniz yorumlara çiçek emojisi bırakırsanız çok sevinirim. Ayrıca yayınlayacağım yeni tariflerden haberdar olmak için mutlaka kanala abone olun. Hemen hızlıca tatlıyı dilimledikten sonra hazırlamış olduğumuz bu bol cevizli şerbetli tatlıyı önceden ısıtılmış 180 derecelik fanlı fırında yaklaşık 1 saat kontrollü şekilde pişmeye gönderiyoruz. Tatlının üzeri kızarmaya başladıktan sonra bir bıçak yardımıyla dilimlerini tekrar kesiyoruz mutlaka. İçinin iyice pişmesini istediğimiz için bu aşama önemli. Hatta kontrol ettiğinizde eğer dilimler tekrar birbirine yapışmış olursa tekrar bir bıçakla geçebilirsiniz. 1 saat iyice pişiriyoruz ki tatlının yüzeyi kıtır kıtır olsun, içi iyice pişsin diye. Tatlımızı fırından çıkarıyoruz. Tatlı sıcak, şerbet soğuk ve hemen ikisini güzelce birleştiriyoruz.
Bizim evde şerbetli tatlılar çok sevilmediği için ben az şerbetli olarak hazırladım bu tatlıyı. Açıklama kısmında farklı şerbet oranları vereceğim. Siz damak zevkinize göre şerbet miktarını artırabilirsiniz. En az 2-3 saat dinlendirip şerbetini tamamen içine çekmesini sağladıktan sonra bu el açması baklava tadında bol cevizli şerbetli tatlımız servis için hazır oluyor. Biliyorsunuz ki el açması baklavanın dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık olur. Bu da aynı şekilde üst yüzeyi kıtır kıtır, içi yumuşak. Hem el açması baklava tadında hem böyle sanki un helvası tadında diyebileceğim şahane bir şerbetli tatlı tarifi oluyor. Oldukça kolay, hazırlaması çok pratik. İsterseniz bayram tatlısı olarak bile hazırlayabileceğiniz en kolay şerbetli tatlı tariflerinden bir tanesi hazırlamış olduk. Eğer hazırlamış olduğumuz bu nefis mi nefis bol cevizli şerbetli tatlı tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Denedikten sonraki yorumlarınızı da merakla aşağıda bekliyorum. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.